Kur'an'ın içerisindeki hikmetler hikmeti bâligadır. Evet. Bak, hikmeti bâligadır. Hikmeti bâliganın anlamı en üst düzeyde, en zirvede kanun, düstur, ilke demektir. Ben burada önce şu çağrıyı yapayım. Değerli izleyicilerimizin hepsi Kur'an'ı araştırsınlar ve Kur'an'ı incelesinler. Kur'an'da bu zamana hitap etmeyen, modası geçmiş diyebilecekleri tek bir ilke bulabilirlerse bize bildirsinler. Bakın. İlke dediniz bakın. Tamam. Hikmeti bâliğa. En güzel Hikmeti ilke, bâliğa. evet. En zirve hikmettir. Evet. Tamam mı? Şimdi bu vatan şeyler, yani şimdi Kur'an'a bir de halk arasındaki şeylerden yani uygulamalara bakarak, din sanarak soğumuş aydınlar var. Ne yazık ki öyle. Onlar Evet. ya işin kaynağından, Evet, Kur'an'dan evet. bu işi bir araştırsınlar ve hani bize bildirsinler. Yani şey yapamadıkları noktalar falan var ya, onları bize bildirsinler. Bakın bizim onların altından ne çıkacak? Ki 5-10 tane gönderildi, biliyorsun, bize iletildi. Altından neler çıktı. Evet. Şimdi onlar Kur'an'ı incelesinler. Ve şöyle bir şey söyleyeyim, yani böyle şuna da dikkat etsinler. Bugün işi piyasada ister ticarette, ister siyasette, tamam mı, din satanlara dikkat etsinler. Onların sattıkları din maldır, tamam mı? Onu satanların ticarette de siyasette de din tüccarlarının dini yoktur. Onu mal olarak, raflarındaki mal olarak, tezgahlarında mal olarak kullanıyorlar. Onu satıyorlar. O satıştan da milleti sömürüyorlar. Onları bir kenara alsınlar. Tamam mı? Evet. Şimdi o din satanların hepsi ne karşıda şunu söylesinler. Bakın, Kur'an'ın Bakara suresinin 45. ayeti vardır. Evet. Siz, o tüccara seslenir bu Allah. Ticarette din satana, siyasette din satana, tamam mı? Siz insanlara birri, yani iyi adam olmayı buyuracaksınız da kendinizi umursamayacak mısınız? Evet. Çok büyük bir uyarı. Şimdi arkasından da tabii takdiri ve sahtekarlar gelir yani. Evet. Oysa ki kitabı okuyup duruyorsunuz. Hala akletmeyecek misiniz? Evet. Şimdi bu arada şunu söyleyeyim. Dini gördükleri zaman, dini inceledikleri zaman, onu da söyleyeyim burada. Şimdi din, İslam dini reform dinidir. Eski köhnemiş, deform olmuş ilkelerin, dinlerin yapayıydı, semavisiydi, hepsinin reform şeklidir. Evet. Hepsinin reformudur. Hepsi dinamiktir. Onun için peygambere ilk emir vahyedildiği zaman, bak, peygamberler nasbedildi. Alak suresindeki ilk 5 ayette. Ondan sonra 15-18'de. Kalem suresi 2. ders, biliyorsunuz, 2. sure 5. 8. ayette sakın bu soytarılara itaat etme. Evet. Baş kaldırı. Evet. Böyle yanlış düzen götürenlere itaat etme diye peygambere bu şey yapılmıştır. Kehf 14-15'te orada kıyam etmiş, zulme karşı, fitneye karşı zulme etmiş bir kitleden, yiğitlerden bahseder. Müddessir 15-25'te de yine aynı şey yapar. Şimdi burada şuna dikkat etsinler. Ben Kur'an'ı incelesinler diyorum ya. Şimdi belirli bir kesim, cahil kesim durmadan şeriatçılık şeyiyle hareket ederler. Bakın, bunların şeriat dediği, din dediği nedir biliyor musun? Kur'an'daki din değil. Onlara göre nedir din? Zina eden rejim edilecek. Sayısız cariyeleri olacak. Evet. Hırsızın eli kesilecek. 4 kadına da evlenecekler bu adamlar. Tamam mı? Buna şeriat diyorlar. Ya bunlar zaten Kur'an'ı incelediğin zaman, tamam mı, Onay vermediği şeyler. Kur'an'da olmayan şeyler. Evet. Bunlar Kur'an dışı olarak ortaya konmuş, Emevisinden, Abbasinden, Selçuklu, Osmanlisinden gelmiş ilkelerdir. Bunların dinle, şeriatla alakası yoktur. Yani Kur'an'daki şeriatı işte getirdik deseler, birisi getirse bir güçle, başta bunlar karşı çıkar. Doğru. Başta bunlar karşı çıkar. Doğru. Onun için Kur'an incelesinler, bak, öyle yani tutup da yani Kur'an'daki ilkeler hikmet bâliğa dediğimiz zaman bunları hikmet falan filan sanmasınlar yani. Ha,